Neredeyse kanalda bir yıldır herhangi bir laptop incelemesi gelmiyor. Bunun en büyük sebebi elime herhangi bir laptopun ulaşmaması diyebilirim. Buradan da MSI, Asus gibi markalara bir çağrı yapmış olayım. Belki ürün gönderirler. Ve şu anda dikkat ettiyseniz arkamda herhangi bir bilgisayar bulunmuyor. Çünkü bu videodaki inceleme konuğumuz RTX 3070 barındıran en güçlü laptop olan, yani benim de kullandığım MSI'ın RTX 3070'li GP66 Leopard modeli. MSI'ın bu performans canavarına sizinle beraber yakından bakacağız. Bu laptopu yaklaşık 7 aydır ciddi bir şekilde deneyimliyorum. Kanalda görmüş olduğunuz tüm videolar bu laptop sayesinde karşınıza çıktı diyebilirim. MSI'ın bu laptopu RTX 3070 ile diğer modellere göre çok daha önde olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek oyun tarafında gerekse performans konusunda bize muazzam bir deneyim sunuyor. Bunların hepsine birlikte çok detaylı bir şekilde bakacağız. Bu videoda her zaman olduğu gibi cihazın artı yönlerinin dışında ne gibi eksileri var? Bu bilgisayar kimler için uygun, kimler için uygun değil? Bunları da birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle eğer bu tarz laptop inceleme videolarının daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dostlar, eğer bu inceleme sizler tarafından ilgi görürse daha fazla laptop incelemesinde karşınıza çıkartmaya çalışacağım. İlk olarak bahsetmem gereken önemli bir detay var. MSI'ın bu modeli, yani MSI GP66 Leopard modeli maalesef ki 512 GB'lık bir SSD ile geliyor. Aslına baktığımız zaman global tarafta, yani dünyadaki diğer ülkelerin tamamında bu model minimum baz depolama olarak 1 TB'da karşımıza çıkıyor. Burada MSI Türkiye özel bir fiyatlandırma yapmak için 512 GB'lık bir SSD'yi buraya konumlandırmış. Aslına baktığımız zaman yine de fiyatının gerçekten yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyatına rağmen 512 GB'lık SSD bu laptopun en önemli eleştirilebilecek yanlarından diyebilirim. Ve bu laptopun depolama alanını yükseltmek istediğiniz zaman kesinlikle kendiniz yapamıyorsunuz. Aksi halde garanti kapsamı dışına çıktığını söyleyeyim. Yani SSD'nizi kendiniz alıp MSI'nin servisine laptopunuzu göndermeniz gerekiyor. Bu da gerçekten 1-2 haftalık bir zaman kaybı diyebilirim. Benim de herhangi bir yedek bilgisayarım olmadığından dolayı harici bir SSD almak zorunda kaldım. Çünkü bilgisayarı verip 1-2 hafta bekleyecek gerçekten zamanım yok. Bu bilgilendirmeyi de yaptığımıza göre şimdi her zamanki gibi cihazımızın tasarımıyla incelemeye başlayalım. Öncelikle laptopumuzun tasarımına baktığımız zaman çok büyük bir kısmı metal yapıdan oluşan bir kasanın karşımıza çıktığını belirteyim. Sadece havalandırma kanalları ve menteşenin olduğu bölümde plastik bir yapı kullanılmış. Bu plastik yapı da kesinlikle oldukça kaliteli. Laptopun bu yükselen güzel duruşu ve dayanıklılık açısından da kullanırken güven veren bir yapısının olduğunu belirtmem gerekiyor. MSI markasına yaraşır üst segment premium bir tasarım burada önümüze çıkartılmış. Giriş çıkış seçeneklerinde de sol tarafta 3.5 mm jack girişi, bir adet USB 3.0 portunu görürken diğer kısma baktığımızda 2 adet USB girişimiz bulunuyor ve arka kısımda da şarj girişi, Ethernet, HDMI ve display portunu görebiliyoruz. Böyle üst segment bir cihazda garip bir şekilde Type-C girişi bulunmuyor. Bu en büyük eksilerinden diyebilirim. Kalınlık ve ağırlık olarak MSI Leopard 2.38 kilogramlık bir ağırlığa ve 23.4 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ekran tarafına atladığımızda ise 15.6 inçlik 240 Hz yenileme hızı sunabilen %100 sRGB değerine ulaşan IPS LCD bir panel burada kullanılmış. Gaming laptoplar arasında en başarılı ekranlardan birinin bu laptopta olduğunu söylemem gerekiyor. İşlemci tarafına baktığımızda ise Intel Core i7 11800H cihazımıza konumlandırılmışken 24 MB'lık ön belleği, 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıda önümüze sunulmuş durumda ve bu işlemcinin gerçekten fazla güç tükettiğini de söyleyebilirim. İşlem gücü konusunda gerek mühendislik uygulamaları olsun, gerekse mimarlık veya ciddi güç isteyen video render, kurgu, Photoshop veya tasarım gibi işlerde de bu işlemci her türlü senaryonun altından rahatlıkla kalkabiliyor. GPU tarafına baktığımda piyasanın en güçlü grafik kartlarından olan RTX 3070 tam sürümü burada görebiliyoruz. Bu GPU 8 nanometre üretim mimarisine sahipken 8 GB'lık bir belleği de bünyesinde bulunduruyor. Oyun performansı olarak da sizler
sizler için detaylıca test ettim. Ayrıca Cinebench R23 ve 3D Mark gibi uygulamalarda da hem CPU hem de GPU detaylıca test ettik. İsterseniz güzel bir müzik eşliğinde tüm testlere yakından bakalım. Dostlar, gördüğünüz gibi oyun performansı noktasında güncel olan tüm oyunlarda alınabilecek en yüksek grafik ayarlarına dahi hiçbir FPS drop'u ve uzun soluklu oyun oynadığımız zaman da bir performans düşüşü yaşamıyoruz. Soğutma konusunda bu cihaz gerçekten çok başarılı. Soğutma sisteminin inanılmaz derecede olduğunu söyleyebilirim ve ekranımızın 240 Hz olması da buradaki en önemli detaylar arasında. RAM tarafında da 16 GB'lık oldukça kaliteli RAM'ler cihazımıza konumlandırılmış. İstersek de 32 GB'a kadar takviye yapabiliyoruz. Cihazımızda 512 GB'lık NVMe M.2 SSD bulunuyor. Testlerini yaptığımız zaman da şu anda sonuçları ekranda görüyorsunuz. Okuma yazma hızlarında çok başarılı bir SSD cihazımıza konumlandırılmış. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6E gibi en güncel Wi-Fi teknolojisi de cihazımızda bulunuyor. Buna ek olarak hoparlör konusunda da Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörler önümüze çıkarken hoparlörlerin gerek ses performansı olsun gerekse ses yüksekliği açısından çok iyi bir deneyimi bizlere sağladığını da belirtmem gerekiyor. Laptopun klavyesinden de bahsetmem gerekirse tuşların basım hissiyatı ve RGB aydınlatmanın da gayet iyi düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Burada SteelSeries işbirliğiyle birlikte gerçekten güzel bir iş ortaya çıkmış ve yazılımıyla da bu aydınlatmayı istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Touchpad kısmında da tepkisel bir şekilde çalışan, hissiyat olarak da iyi bir hissiyata sahip bir oyuncu laptopuna göre gayet tatmin edici bir touchpad burada kullanılmış. Batarya performansını da son değerlendirme kısmında size aktarmaya çalışacağım. Dostlar, MSI'nin bu performans canavarı ile ilgili bir değerlendirme yapıp deneyimlerimi aktarmam gerekirse 7 aylık süreçte özellikle performans noktasında beni hiçbir şekilde üzmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. En ufak bir yavaşlama, donma, takılma hiçbir problem yaşatmıyor. Çok akıcı ve inanılmaz hızlı bir şekilde video render, AutoCAD ve 3D grafik işleme uygulamaları dahil olmak üzere en ufak bir problem yaşamadığımızı söyleyebilirim. Zaten baktığımız zaman RTX 3070'in 130 Watt TDP değeriyle birlikte Max-P yani maksimum performans sağlayan RTX 3070'in burada kullanılması çok önemli detaylar arasında. Genelde bu laptopun rakiplerinde Max-Q yani kırpılmış RTX 3070 ekran kartları bulunuyor. Bu ekran kartlarına nazaran neredeyse %20 civarında daha fazla bir performans elde edebilmemiz mümkün. Ayrıca sadece bu performansı vermesi kesinlikle yeterli değil. Bunun yanında soğutma sisteminin de bir o kadar başarılı olması gerekiyor. Cooler Booster 5 teknolojisiyle birlikte de bu cihazın soğutma sistemi, havalandırma kanalları oldukça başarılı bir şekilde optimize edilmiş. Klavyeden Cooler Booster'ı çalıştırdığınız anda laptopta ne işlem yaparsanız yapın 1-2 dakika içerisinde
buz gibi oluyor diyebilirim. Soğutma sistemi açısından şu ana kadar kullanmış olduğum laptoplar arasındaki en başarılı sistem MSI GP66'da konumlandırılmış. Gerçekten performans konusunda ve de ekran akıcılığında düşündüğüm zaman inanılmaz hızlı bir cihaz karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu laptopta böyle bir gücü elde edebilmek için şarja bağlı olması gerekiyor ve bu şarj aletinin de neredeyse 1 kilogram olduğunu söyleyebilirim. Hem boyut açısından gerçekten büyük hem de ağırlık olarak özellikle çantanıza attığınızda ciddi bir şekilde hissettiğimizi belirteyim. Ancak masaüstü tarafına baktığımız zaman RTX 3060 Ti ile masaüstü bir bilgisayarla kıyasladığımızda MSI GP66'nın çok daha iyi bir performans verdiğini de belirtmem gerekiyor. Yani tam anlamıyla taşınabilir bir iş istasyonu ve aynı zamanda çok ciddi bir oyun makinesi olduğunu da belirtmem gerekiyor. RAM tarafında da 16 GB'lık çift kanal şekilde konumlandırılan 3200 MHz hızındaki RAM'ler de kesinlikle yeterli geliyor. Herhangi bir uygulamada veya oyunları kullanırken de RAM tarafında bir darboğaz problemiyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Yani bu cihaz performans konusunda en az 5-6 yıl boyunca hiçbir problem yaşatmayacaktır. Uzun ömürlük açısından yani bir kere yatırım yapıp kesinlikle uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir laptoptan bahsediyorum. Özellikle çok fazla yer değiştiren veya sabit bir şekilde laptopu kullanmayı sevmeyenler için çok da uygun bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü söylemiş olduğum gibi cihaz şarja bağlı olmadığı sürece performansını tam olarak veremiyor. Haliyle bütün gaming laptoplarda buna benzer sonuçlar veriyor diyebilirim. Bunu düşündüğünüz zaman ve cihazın ağırlığı bu kocaman şarj aletini de yanımızda taşıyacağımızı düşündüğüm zaman taşınabilirlik açısından çok da uygun bir cihaz değil. Özellikle sırt çantasına koyduğunuz zaman gerçekten sırtınız bir müddet sonra çok ciddi bir şekilde yorulabiliyor. Bu cihaz genel olarak ev içinde kullanılabilmeye uygun diyebilirim. Ama kasanın kalitesi ve dayanıklılık açısından gerçekten çok başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. Burada alüminyum kasa kesinlikle bize premium hissiyatını rahatlıkla verebiliyor. Ek olarak ekran tarafında sunulan 240 Hz'lik yenileme hızı da gerçekten inanılmaz bir akıcılık sağlıyor. Bilgisayarı bırakıp günlük hayata devam ettiğimiz zaman gerçekten sanki hayat biraz daha yavaş akıyormuş gibi geliyor. Ekran tarafında inanılmaz başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. Bu noktaya kadar genel olarak hep iyi özelliklerinden bahsettik. Bu laptopta en şikayetçi olduğum taraf kesinlikle batarya performansı diyebilirim. İçerisinde 65 watt saatlik bir bataryanın bulunmasına rağmen bu batarya 240 Hz'lik ekranla beraber işlemcinin gerçekten çok fazla güç tüketmesiyle birlikte de en fazla 2,5-3 saate varan bir ekran süresi verebiliyor. Burada pek çok farklı senaryoda bu laptopun bataryasını detaylıca test ettim. Bazen 60 Hz aldım, bazen de 240 Hz alıp kullandığımda da batarya performansı açısından genel olarak 2 saat, en fazla da dediğim gibi 3,5 saatleri falan görebildim. Tabii ki genel olarak gaming laptoplara baktığımız zaman buna benzer sonuçlar verdiğini de söyleyebiliriz. Yani burada çok eleştirilebilecek bir yanının olduğunu düşünmüyorum, ancak ben artık kullanım alanıma baktığım zaman dışarı çıktığım zaman laptopu genelde yanımda götürüyorum. Bu noktada bataryası gerçekten beni zorluyor diyebilirim. Bugüne kadar hep gaming laptoplar kullanmış birisi olarak artık bu batarya sorunundan gerçekten sıkıldım. YouTube ve üniversiteden dolayı da çok fazla oyun oynadığımı da söyleyemem. Hatta sadece test için oyunları indirdiğimi de belirteyim. Günlük hayatımda artık neredeyse hiç oyun oynamıyorum. Buna bağlı olarak da artık laptopumu satıp macOS'e yani MacBook'lara geçmeyi düşünüyorum. Dostlar, şu anda dolap üzerinde laptopu satışa koydum. Eğer sizlerden biri almak isterse aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakacağım linkten ilana gidip ilanın altına yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz. Dostlar, şimdi asıl kısma yani fiyat değerlendirmesine geldiğimiz zaman şu anda maalesef ki MSI GP66 40.000 TL'lik bir satış etiketine sahip. Ben bu laptopu tam olarak 20.000 TL'ye aldım. Şu ana baktığımızda 40.000 TL olduğunu söylemiştik. Yani burada 2 kat kar etmiş gibi gözükebilirim, ancak kesinlikle herhangi bir kar bulunmuyor. Çünkü baktığınız zaman 20.000 TL o zaman 2.500 dolar bandında bir fiyat ediyordu. Şu anda da 40.000 TL'nin ortalama 2.500-2.600 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yani cihazların fiyatında herhangi bir artış yok. Maalesef ki burada eriyen paramız oluyor. Paramız eridikçe fiyatlar da Türk lirası bazında artmış oluyor. Batarya haricinde gözü kapalı alınabilecek bir cihaz, ancak bir laptopa 40.000 TL ayırabiliyor musunuz ve gerçekten ihtiyacınız var mı? Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer 40.000 TL'ye bir laptop almak istiyorsanız MSI'nin GP66 Leopard modeli oldukça mantıklı olarak karşımıza çıkıyor. Sizce bu laptop gerçekten 40.000 TL eder mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bu tarz laptop incelemeleri daha sıklıkla gelsin mi? Onu da yazarsanız sevinirim. Bir sonraki video kadar
kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.